Sümerlerin tanrıları gökten inmişti. Ama ya tanrı değil de başka bir şeydilerse? Antik zamanların ötesinden, evrenin en uzak köşelerinden bir hikaye fısıldar. Bu, yıldızlardan inen, insanlığın kaderini şekillendiren güçlü varlıkların hikayesidir. Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz ışıklar, sadece uzak güneşler değil, antik tanrıların evleridir. Anunnakilerin gelişi, dünyamızı nasıl dönüştürdü? Şimdi bu gökyüzü efendilerinin sırlarını keşfedin. Bir zamanlar yıldızlar arasından süzülen bir ışık huzmesiyle Anunnakilerin dünyaya gelişi başladı. Bu olağanüstü varış insanlık tarihinde yeni bir dönemin habercisiydi. Karanlık Mezopotamya'nın geniş ovalarını sarmıştı. Birdenbire gökyüzünü aydınlatan parlak bir ışık belirdi. Bu ışık hızla büyüyen, göz kamaştırıcı bir parlaklığa dönüştü. Yerel halk korku ve hayranlık içinde gökyüzüne baktı. Gözlerini kırpıştırdıklarında büyük bir gürültüyle bir şey dünyaya indi. Bu Anunnakilerin devasa gemisiydi. İnsanlar onu gördüklerinde hem korktular hem de hayran kaldılar. Gemi, antik Sümer şehirlerinin yakınında Fırat Nehri'nin verimli deltalarına yumuşak bir iniş yaptı. Bu geliş, bölgedeki tüm yaşamı durma noktasına getirdi. Toprağın sarsıntısı, nehirlerin kenarında yaşayan insanları ve hayvanları tedirgin etti. Gemiden inen ilk Anunnaki, Anu'ydu. Onun ardından diğerleri de geldi. Güçlü Enlil, bilge Enki ve diğer göksel varlıklar. Anunnakiler, insanlarla ilk kez yüz yüze geldiklerinde onlara zarar vermek yerine bilgelik ve rehberlik sundular. Enki, insanlara suyun ve toprağın sırlarını öğretti. Tarımın temellerini koydu. Enlil ise insanlara toplum düzenini ve yasaları getirdi. Bu yeni bilgiler insanların yaşamını kökten değiştirdi ve onlara daha iyi bir gelecek sunma umudu verdi. Bu ilk temas, Mezopotamya'yı medeniyetin beşiği haline getirdi. Anunnakiler, insanlara yazıyı ve matematiği öğreterek onların bilgi birikimini arttırdılar. Zikkuratlar ve diğer büyük yapılar, bu yeni bilginin bir sonucu olarak yükselmeye başladı. İnsanlık, Anunnakiler sayesinde ilkel köy yaşamından zengin şehir devletlerine doğru büyük bir sıçrama yaptı. Ancak bu ilahi kardeşlerin iktidar mücadelesi başladı. Anunnakilerin arasında güç mücadelesi zamanla iki kardeş olan Enki ve Enlil arasında büyük bir çatışmaya dönüştü. Her biri insanlık ve dünyanın kaderi üzerinde farklı bir vizyona sahipti. Enki, insanlığın mentoru olarak bilinir. Bilgi ve özgürlüğün savunucusuydu. O, insanlara yaratıcılık ve bilim öğretti. Onların zihinsel ve ruhsal kapasitelerini genişletmelerine yardımcı oldu. Enlil ise düzen ve otoriteyi temsil ediyordu. Onun yönetimi altında insanlar katı yasalar ve disiplin altında yaşamaya başladı. Bir gün Enki ve Enlil insanların geleceği üzerine büyük bir tartışma yaşadılar. Bu tartışma her iki tarafında destekçilerin harekete geçirdi ve göksel bir savaş başladı. Gökyüzü iki kardeşin kuvvetleriyle çalkalanırken yeryüzünde insanlar korku içinde bu mücadelenin sonucunu bekledi. Savaşın şiddeti dünyanın dört bir yanında yankı buldu. Bazı insan grupları Enki'yi desteklerken diğerleri Enlil'in disiplinli düzenini savundu. Bu çatışma insanların kendi aralarında da bölünmelere yol açtı. Uzun ve yorucu bir mücadelenin ardından Enki ve Enlil bir anlaşmaya vardılar. Enki, bilim ve sanatın koruyucusu olarak insanlığın yanında yer alırken, Enlil, yasalar ve düzenin bekçisi oldu. Bu uzlaşı, insanlık tarihinde dengeli bir ilerleme dönemini başlattı. Enki ve Enlil, zorlu bir müzakerenin ardından kendi aralarında bir denge kurmayı başardılar. Bu denge, her ikisinin de güçlerini birleştirerek insanlık yararına kullanmayı içeriyordu. Enki, bilim, sanat ve teknolojiye öncülük ederken, Enlil, yasal ve düzenleyici çerçeveyi sağlamlaştırdı. Bu işbirliği,
her iki kardeşin de vizyonlarını kapsayacak şekilde düzenlendi. Enki, dünyanın dört bir yanındaki bilim akademilerini, sanat atölyelerini ve araştırma laboratuvarlarını destekledi. Bu kurumlar, insanların evren hakkındaki bilgilerini derinleştirmelerine, yeni teknolojiler geliştirmelerine ve sanatsal ifadelerini çeşitlendirmelerine olanak tanıdı. Öte yandan Enlil, toplumsal düzen ve yasaların sağlam bir şekilde uygulanmasını garanti altına alarak bu yeni buluşların ve fikirlerin sağlıklı bir toplumsal yapı içinde gelişmesini sağladı. Bu yeni düzen, toplumlar arası çatışmaları azalttı ve insanlar arasında işbirliğini teşvik etti. Bilim insanları, sanatçılar ve düşünürler, Enlil tarafından sağlanan yasal korumalar sayesinde çalışmalarını özgürce yürütebilir hale geldi. Aynı zamanda Enki'nin rehberliğiyle insanlar, doğal dünyayı daha iyi anlamaya ve onunla uyum içinde yaşamaya başladı. Enki ve Enlil'in ortak çabaları, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir refah ve uyum dönemi müjdeledi. Toplumlar, daha önce bölünmüş oldukları sorunları geride bırakarak, bilgi ve kardeşlik çerçevesinde birleşti. Bu dönem, hem teknolojik hem de kültürel anlamda büyük bir ilerleme olarak kayıtlara geçti ve Anunnakilerin mirası bu şekilde insanlık tarihinin altın sayfalarına yazıldı. Anunnaki efsanesi ve mitolojik hikayesi. Anunnakiler dünya genelinde birçok kültüre derin mitolojik izler bıraktı. Bu efsaneler çeşitli medeniyetlerde yankı buldu ve insanlık tarihinin anlatısına işlendi. Enki, yaratıcılık ve yaşamın tanrısı olarak çamur ve suyu alıp onları kutsal ritüellerle birleştirerek insanlığın ilk tohumlarını ekmişti. Bu özel yaratılış ritüeli dünyanın dört bir yanında farklı yorumlarla anlatıldı. Mezopotamya'da Enki'nin bu eylemi insanlığın doğuşunu ve tanrısal kudretin bir göstergesi olarak kabul edildi. Mısır'da bu ritüel Nil Nehri'nin bereketli çamurlarına atfedildi ve yaratılış pharaohların kutsal gücüyle ilişkilendirildi. Enki'nin laboratuvarında ilahi özlerle zenginleştirilmiş çamur insan formunu aldı. Bu ilk insanlar hem fiziksel hem de ruhsal özelliklerle donatıldılar. Enki onlara özgür irade, merak ve yaratıcılık verdi. Bu hediyeler insanların dünyayı keşfetmelerini ve kendi kaderlerini şekillendirmelerini sağladı. Ancak bu özgürlük Enlil tarafından bir tehdit olarak görüldü. O, insanların bu güçlerini kontrolsüz buldu ve düzeni sağlamak amacıyla toplumları sıkı yasalarla yönetmeye başladı. Enki'nin yaratılış miti, zamanla Sümer rahipleri tarafından kutsal tabletlerde kaydedildi ve bu öyküler nesilden nesile aktarıldı. İnsanlar, yaratılışlarının tanrısal kökeni kutladılar, büyük tapınaklar inşa ettiler ve ritüeller düzenleyerek tanrılarının lütuflarına şükrettiler. Bu ritüeller, toplumların kültürel ve dini yapısını şekillendirdi ve insanların evrenle olan bağlarını güçlendirdi. Zamanla Anunnakilerin yaratılış miti, kültürler arası alışveriş ve etkileşim yoluyla dünya genelinde farklı formlarda yayıldı. Her kültür bu miti kendi inanç sistemine ve toplumsal değerlerine uyarladı. Bu efsaneler insanların kendilerini ve çevrelerini anlamalarında merkezi bir rol oynadı. Doğa ve evrenle olan ilişkilerini derinleştirdi. Böylece Anunnakilerin mirası insanlığın kültürel ve ruhsal evrimine kalıcı bir iz bıraktı. Bugün gökyüzünün derinliklerinden gelen ve dünyamızın kaderini derinden etkileyen Anunnakilerin gizemli hikayesine bir yolculuk yaptık. Onların dünyaya inişleri, aralarındaki iktidar mücadeleleri ve bıraktıkları derin mitolojik izler insanlık tarihinin dokusuna işlendi. Enki ve Enlil gibi figürler, bilim ve düzenin, sanat ve yasaların koruyucuları olarak hem çatışmaları hem de uyumları simgeledi. Bu destansı anlatı bize evrenin sadece gözle görülebilenlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda unutulmuş efsaneler ve kayıp uygarlıklar tarafından şekillendirildiğini hatırlatıyor. Ancak Anunnakilerin hikayesi sadece geçmişe dair bir öykü değil, aynı zamanda geleceğe dair bir uyarıdır. Onların mirası bugün bizlere güç ve bilgelik arasındaki dengeyi nasıl koruyacağımızı,
ve toplumlar olarak birlikte nasıl ilerleyeceğimizi öğretiyor. Unutmayın, gökyüzüne her baktığınızda yıldızların arasında kaybolan bu antik tanrıların hikayelerini ve onların insanlık üzerindeki etkilerini düşünün. Çünkü tarih, yıldızlar kadar eski ve sınırsızdır. Ve bizler bu evrensel mirasın yalnızca küçük bir parçasıyız. Teşekkür ederiz ki bizimle bu yolculuğa çıktınız. Anunnakilerin ve antik zamanların sırları üzerine daha fazla keşif için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Gelecek videolarımızda bu büyüleyici hikayelerin derinliklerine daha da dalacağız. Sizce Anunnakiler gerçekten aramızdan ayrıldı mı? Yoksa hala aramızda mı dolaşıyorlar? Yorumlarınızı bekliyoruz.